Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Yalnız bugünkü haberlerimde üzücü haberler. Ben artık bıktım, usandım bu haberleri size iletmeye. Ama ne bileyim, bir türlü akıllanamıyoruz ve bu haberler her gün haber sitelerine düşüyor. Konumuz Bulgaristan Kaptan Andreevo gümrüğünde, bakın gene tekrar, 5 milyon euro nakit ve 220 kilo altın ile milyonlarca kaçak sigara ele geçirildi. Arkadaşlar, değerli izleyiciler, hesapladım. Gurbetçilerim, hesapladım, euroya çevirdim. Bütün detaylı haberleri vereceğim. Bundan evvel ne oldu? Türkiye'ye giden araçta buzdolabına gizlenmiş şekilde 100.000 euro nakit para ele geçirildi. Bakın diyorum ya bitmiyor. Sonu bitmiyor. Ben de anlamadım gitti. Nasıl, ne yapmamız lazım? Gurbetçilerimiz bunu anlasın artık ya. Yeter artık ya. Bu kadar para kaptırdık. Yeter. Bunun başka yolları var. Bu parayı başka türlü Türkiye'ye gönderin. Yapmayın. Yani bakın, yazık, 100.000 euro, o kadar çok paranız varsa biz bu parayı başka yerde daha iyi şekilde insanlara yardım ederek yani kullanabiliriz. Bulgaristan Kaptan Andreevo gümrük kapısında yapılan denetimde bir kamyonun şoför kabininde gizlenmiş yaklaşık 100.000 euro bulundu. Değerli izleyiciler, son günlerde moda oldu. Artık kamyon şoförlerine güvenip bu şekilde Türkiye'ye para aktarmaya uğraşıyoruz. Ama bu kaçıncı haberim bilmiyorum. Bu Türkiye'ye giden kamyonlarda nasıl araçlar, ufak bizim araçlarımız aranıyor, onlar da titiz titiz aranıyor. Onlar da X-Ray'dan geçiyor. İnanın bana. Yani orada da şoförün duruşundan, konuşmasından anlıyorlar. Gümrük memurları anlıyor. Bu adam da diyor, var bir şey diyor. Türk plakalı aracın Türk vatandaşı şoförü Hollanda'dan Türkiye'ye mal taşıdığını beyan etti. Araç risk analizi sonucunda ayrıntılı aramaya alındı. Yapılan incelemede kabindeki buzdolabının tabanında gizli bölmeye yerleştirilmiş 99.970 euro değerinde banknot paketleri ortaya çıkarıldı. Değerli izleyiciler, uzun lafın kısası, para gitti ve bakın şimdi Bulgar gümrüğü gurbetçilere ait 88 kilo altın ve gümüşü satılığa çıkardı. Ben yemedim, sen ye. Gerçekten kullanılan kaçakçılık yöntemleri de insanın aklına, hayaline gelmeyecek yaratıcı kaçakçılık yöntemleri ile altın, takı ve gümüş para gibi mallar gümrüklerden kaçak sokulmaya çalışıyor. Her gün deniyoruz. Ama her gün de maalesef değerli izleyiciler yakalanıyoruz. Yetkililer ziynet eşyalarının büyük bölümünün Türkiye'den Bulgaristan'a sokulmak istenirken ele geçirildiğini duyurdu. 11,9 kilo altın. Bakın 12 kilo, yani 12 kilo. Türkiye'ye giden bir minibüste yolcuların vücuduna sarılı halde bulundu. Bakın, birisi Avrupa'dan Türkiye'ye götürmeye uğraşıyor. Öbürkü de Türkiye'den Avrupa'ya götürmeye uğraşıyor. Artık yapmayalım, böyle hatalar yapmayalım. 5,3 kilo altın ve gümüş takı ise Türkiye'den Romanya'ya giden bir otobüste bir kadının çantası ve iç çamaşırında yakalandı. Bu da moda oldu değerli izleyiciler. Kadınların iç çamaşırına saklanmaya başladı ama şans yok. Gümrük memurlarında çalışan hanımlar da var. Beraber arama yapıyorlar. Gelin hanımefendi diyor, buyurun diyor. Çamaşırlarınızı çıkarın diyor. Kontrol edeceğiz diyor. Şans yok. Değerli izleyiciler, 2024 yılında 220 kilo altın ve gümüş yakalanmıştı. Ben şimdiki kurla bunu euroya çevirirsem 220 kilo altın, bakın bu sırf 2024'te oldu. Ondan evvel de yakalandı, 2025'te de yakalandı.
Hadi diyelim 220 kilo altını hesaplayalım. Bugünkü kurdan 60.000 eurodan değerli izleyiciler 13 milyon 200 bin euro yapıyor. Biraz evvel dedim ya, ben yemedim, al sen ye. Ve bunun yanında da bakın, Bulgaristan kaptanı sonu yok ya. Bu haberlerin sonu yok. Bulgaristan kaptanı Andreu gümrüğünde 5 milyon euro nakit ve milyonlarca kaçak sigara ele geçirildi. Bunu kaç defa dile getirdim. Unutmadan söyleyeyim. Geçen de gene abonemin, değerli bir abonem yazdı. Murat Bey dedi, yanlış bilgilendirmeyelim. Haklısınız beyefendi. Kişi başı, arabanın içinde 5 kişi varsa 50.000 euro götürmek istiyorsanız, artık bilmiyorum nereden nereye götüreceğiniz, Almanya'dan Türkiye'ye götürürseniz her kişinin üzerinde değerli izleyiciler 10.000 euro olması lazım. Yani arabada 5 kişi varsa, şoförün üzerinde 50.000 euro varsa kontrola girerseniz sıkıntı çıkabilir. Paraya el konulabilir. Kişi başı 9.999 euro serbest. 10.000 euro bile yasak. 9.999 euro serbest. Peki diyeceksin, üzerimde daha fazla var, ne yapmam lazım? Her sınır girişinde, her sınır çıkışında beyan etmen lazım. Bana sorarsanız değerli izleyiciler, banka yolundan gönderin. Şimdi 2025 yılında öyle bankalar var ki, yani çok az bir ücrete, şimdi ben herhangi bir bankanın reklamını yapmayacağım burada. Çünkü babamın oğlu değil. Var. Çok az bir ücretle paranızı Türkiye'ye garantili bir şekilde gönderebilirsiniz. Yok ben bankaya güvenmiyorum dersen, değerli izleyiciler, 2 kişiysen o zaman bak 9.999 kişi başı götürebilirsin. Ama tekrar söylüyorum, karayolundan dikkat edin. Vatandaşlarımız yollarda soyuluyorlar, hırsızlıklar oluyor, darp oluyorlar. Olmuyor. Dikkat edin. Dikkat edin. Paranızı kaptırmayın. Yani o da bir sıkıntı. Biliyorsunuz geçen sene gurbetçimiz Almanya'dan çıktı. Ailesinden beraber Edirne'ye girdi. Edirne Kapıkule'den girdi Türkiye'ye. Ondan sonra ileride bir akaryakıt istasyonunda adamcağız o kadar çok yorulmuş, ben burada dinleneyim dedi ve 15.000 euro mu 20.000 euro mu yanında varmış, izin için yanına almış, belki de bir yatırım yapacaktı zavallım. Ne oldu? Parasını çaldılar, çantasını çaldılar, bütün evraklar gitti, pasaport gitti, bütün parası çalınmıştı, orada mağdur kalmıştı. Onun haberini de yaptım. O da Murat Bozdağ'ın YouTube kanalında mevcut. Onun için o konularda da size dikkat edin dedim. Yani defalarca değerli izleyiciler, bir yerlerde konaklayacaksanız, otele girmezseniz, arabanız güvenli bir otele girmezseniz, ya birisi nöbet tutsun veyahut da akaryakıt satılan yerlerde kameralara yakın, bilhassa lambalara yakın. Yani biliyorum oraları işte aydınlık olduğu için oralardan kaçıyoruz. Karanlık köşelere gidiyoruz ve soygunluk orada oluyor. Tekerimize orada zarar veriyorlar. Arabanın altına giriyorlar. Kabloyu çekiyorlar. Yapıyorlar da yapıyorlar. Bunların hepsi, bütün bilgileri verdim. Değerli izleyiciler, artık bu hataları yapmayalım. Yani deli olacağım. Ben burada şimdi okuyorum, burada Bulgar gümrüğü gurbetçilere ait 88 kilo altını satılığa çıkardı. Yani ben yemedim, sen ye. Değerli izleyiciler, tekrar söylüyorum, yani bu paraları, gerçekten bu milyonları Türkiye'de başka türlü yatırım yaparak hem kendinize yardım etmiş olursunuz, hem oradaki insanlara yardım et. Biz daha Türkiye'ye paramızı götüremeden kaptırıyoruz. Onun için lütfen ve lütfen banka üzerinden götürün veyahut da, tekrar söylüyorum, bakın kişi başının üzerinde 9.999 euro olacak. Bir kişide 50.000 euro yasak. Bir kişide 10.000 eurodan fazla olursa beyan etmeniz lazım.
Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Biliyorum hep aynı tantana, biliyorum hep aynı konu ama ben artık bıktım, usandım. Ama her gün bu haberler geliyor. Artık akıllanmamız lazım. Yani gün geldi çattı değerli izleyiciler. Yani gurbetçilerim yapmayın. Paramıza yazık. Biz burada biliyorsunuz. Yani bir 5.000 euroyu kazanmak var. Bir de o 5.000 euroyu biriktirebilmek var. 5.000 euroyu belki çabuk kazanırsın ama onu kenara atmak zor. Ve burada ben okuyorum 5 milyon kaptırmışık. Yazıktır, günahtır. Yapmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like verirseniz, bana destek olmak istiyorsanız ücretsiz olarak abone olarak bana destek olabilirsiniz ve şimdiden hepinize hoş geldiniz diyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin, sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.